İşte o Güney Slavları arasında Balkan ülkeleri de vardır. Örneğin Sırplar da bir Slav ırktır. Bulgarlar da Slav ırkıdır. İşte bu kendi ırktaşlarını da Osmanlı Devleti'ne karşı bir taraftan kullanmayı düşünüyor. Onların sırtından Ege Adası'na, Ege adalarına atlayabilir. Ege Denizi'ne çıkabilirse çıkacak. Oradan Akdeniz'e inecek. Çıkamazsa boğazları deneyecek. İstanbul ve Çanakkale boğazları. Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü olduğu dönemlerde boğazları kullanmasına izin vermedik. İstediğimiz zaman, hele savaş halindeysek onu zaten kapadık ama barış zamanında iken de çoğu zaman özellikle Karadeniz'in ve Akdeniz'in birer Türk gölü olduğu dönemlerde boğazları istediğimiz gemilere açıyorduk, istemediğimize açmıyorduk değerli izleyicilerim. Dolayısıyla da boğazları kullanıp kullanamamak onun elinde değildi. Ama devlet giderek zayıfladıkça, Ruslarla yaptığımız savaşları kaybettikçe, Ruslar bizlerle yaptıkları, Osmanlı Devleti'yle yaptıkları anlaşmalara hep boğazlardan geçişleriyle ilgili bir takım hükümler koydurdular. Demek ki zaman zaman boğazları kullanacaklar Akdeniz'e inmek için. Fakat bir denge unsuru ortaya çıkarsa ki çoğu kez çıktı. Bu denge unsuru İngiltere'dir. Ve işte o yüzden 1770'li yıllarla 1870'li yıllar arasındaki tam 100 sene boyunca değerli izleyicilerim İngiltere Osmanlı Devleti'ni hep destekledi. Osmanlı Devleti'nin çökmemesi İngilizlerin çıkarınaydı. Bizi sevdikleri için değil. Kendi çıkarları bu doğrultuda olduğu için Osmanlı Devleti'ni sonuna kadar desteklediler. Ama bu sonuna kadar destekleme en son 1878'e kadardır. Dolayısıyla İngiltere son 100 yıl boyunca Rusya'ya karşı bir politika geliştirerek Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak ve kollamak gibi bir görevi kendi üstüne almıştı ve bunun gereğini yapıyordu. Osmanlı Devleti'nin çökmesinin gecikmesindeki çok temel nedenlerin başında İngiltere'nin 1878'lere kadar bize verdiği destek gelir aziz dinleyicilerim. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ne zaman başı Ruslarla derde girse bu dönemde İngiltere devreye girmiştir ve Osmanlı'yı korumuştur. Ama arz etmeye çalıştığı sebeplerden ötürü yapmıştır bunu. Yani Osmanlı Devleti ayakta kaldığı sürece Rus güneye inemediği, Akdeniz'e inemediği için İngiltere kendini Hindistan'da güvende hissetmiştir. Dolayısıyla boğazlar konusunda başımız derde girecek olur. İster Ruslarla zaman zaman İngilizler müdahale ederek devreyi hep hiç değilse çöküşü ertelediler, zayıflattılar ya da tehir ettiler, gelecek zamanlara aktarttılar diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü böylece uzatan etkenler arasında dediğim gibi İngilizlerin Osmanlı yanlısı bir dış politika izlemelerinin de büyük rolü vardır. Peki Balkanlardan gelemedi, boğazları geçemedi. Başka hangi yolu kullanacak? İşte o zaman Çar Petro'nun harita üzerinde elini koyarak ortaya attığı tez Kafkasya'dır. Kafkasya'ya baktı Petro. Kimler yaşıyor Kafkasya'da? Bir takım kavimlerin Müslüman, birilerinin de gayrimüslim olduğunu gördü. Müslümanlarla bir işi olmadığını biliyor. Çerkezleri kendi tarafından çekmesinin imkanı yok, onu biliyor. O zaman Hristiyan unsurlara baktı. Onlar bir miktar Gürcülerdir ama daha büyük bir çoğunluk Ermenilerdir. İşte ilk Rus-Ermeni kültür birlikleri ve Ermeni enstitüleri Rusya'da Çar 1. Petro zamanında kurulmaya başlandı değerli izleyicilerim. Sene öyle 1800'lü 1900'lü yıllar değil, 1700'lü yıllar. Çar 1725 yılında ölecektir. Ölümünün hemen öncesinde bile Kafkasya'ya inanılmaz şekilde yardım ve destek götürecek. Orada yaşamakta olan Ermeni kavmini Rusya'nın içlerine davet edecektir. Ermeniler o dönemlerde bir tarafta Doğu Anadolu topraklarında Osmanlı mülkü üzerinde yaşıyorlar. Bir miktar İran'ın kuzeyinde yaşıyorlar bugün olduğu gibi. Ve bugünkü Ermenistan sınırları içinde yaşıyorlar. Bir miktarda bugünkü o güne göre Çarlık Rusyası, daha sonra Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya Federasyonu'nun
güneydeki toprakları üzerinde yaşıyorlar. Ama Ermeni göçünün Rusya içlerine doğru davet edilmesi ve çekilmesi ve onlara bir takım teşvikler verilip Ermeni kiliselerinin kurulması olayı unutmayalım ve kesinlikle bilelim ki Rus Çarı Petro zamanında başlıyor. Dolayısıyla değerli izleyicilerim, Petro Sovyetler Birliği olarak adını sonradan değiştirecek olan Çarlık Rusyası'na bir siyasi vasiyet bırakıyor. Rusya Osmanlı Devleti ile yaşamı boyu savaşmak zorundadır. Başka da bir çıkarı yoktur.